السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأولين والآخرين ولد ولد أسد صبر ولد مشايخ دستور ولا شاء الله فاز درسنا شيخ محمد على حفاظ المدد طريقتنا الصحبة هو الخير في الجمعية. Helal şeyler var. Allah Azze ve Celle katında en sevilmeyen helal boşanmaktır. İnsan evli kalmak daha aptaldır diyor. Yani o da şeriatın verdiği izindir. Boşanmak İslam'da şeyler gibi değil. Öteki tahrif olan Hristiyanlıktır, Yahudiliktir. Hristiyanlıkta boşamak yok diyorlar. Sonra kendi kafalarına göre yaptılar ama normalde kendi havalarına göre din yaptıkları için şeydir. Onlar boşamak yasak derdi. Ama İslam o hepsinde de vardır da boşanmak Allah Azze ve Celle'nin sevmediği bir helaldir. İzin verdiği halde onu sevmiyor. Çünkü aileler dağılmasını istiyor Allah Azze ve Celle. İnsanlar düşman olmasın, birbirlerine muhabbet olsun, geçinsinler, çoluk çocuk perişan olmasın diye Allah Azze ve Celle'nin sevmediği bir şeydir. Ama bu zamanda insanlarda sabır yok. Evlenir, 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 sene sonra çoğu evlenenler geçinemedik deyip boşanmaya kalkarlar. Zaten insan oğlu tekdir diye ikinci birini alışana kadar epeyce bir zaman ister. Bunlar bu zamanı bile insanlar sabretmeden boşanmaya kalkarlar, boşanırlar. Geçimsizlik oldu diyor, işte uyumadı, şey yapmadı. Şey değil ki bu araba aldın, beğenmedin bırakacaksın. Bunu insanoğlu herkes Allah Azze ve Celle aynı yaratmış. Yani onu beğenmedin de başkası daha mı iyi olacak? İşte onun en büyük sırrı geçinmenin sabretmek. Çünkü insan kendi kendine bile sabretmez. Artık başkasına sabretmesi zor olur. Ama bu yapılacak şeydir. Yani keyif değildir. Hem kadın kocası sabredecek hem erkek karısına sabredecek. Onun bazen tamam diyecek, bazen yok diyecek. Yani her şeyde tamam olmaz. Bazen bazısının şeyler istedikleri olacak, bazısının olmayacak. İmkan ne varsa onu şey yapar. İmkanı olmadığı halde şunu isterim, bunu isterim diye birbirlerine tuttururlarsa o vakit işte sonuç boşanmak olur. Allah Azze ve Celle'nin sevmediği şey olur. Gençlerde çocuk varsa daha da kötü olur. Olmadığı vakit yani az bir şey daha kolaydır ama gene de insan hem tanıştıkları halde yani bazen evlenmeden önce de epeyce bir müddet birbirlerini tanırlar.
ederler. Ondan sonra evlendikten sonra demek ki şeytan daha büyük şey yapıyor o vakit. Şeytan onlara daha fazla fitne veriyor, aralarını bozuyor. Onun için şeytanın nefsine uymadan iyicene evlenmeden önce ailesini, huyunu, suyunu bilmek lazım ki sonunda fazla kavga, kıyamet olmadan geçinip gitmesi için bu da mühimdir. Eskiden aileler tanırdı. Şimdi artık o kalmadı ama gene de sormak lazım. Ailesi nasıldır, kendisi nasıl geçiniyor, nasıl geçiniyor diye iyicene bir bakması lazım ki daha sonra fazla bilinmeyen şeyler çıkmasın diye. Bilmediği şeyler oluyor. Ondan dolayı da şey yapabiliyor. Boşanma oluyor. Allah hayırlı geçimler versin diyoruz. Bu her zaman insanları çok daha değişik. Eski insanlar çok daha sabırlıydı. Çok daha geçimleri olurdu. Şimdikiler geçimsiz. Çok en ufak bir şeyde çoğu zaman bize gelen şikayetlerden şaşırıp kalırsın. Bir incir çekirdeğini doldurmayacak şikayetlerden dolayı birbirlerini bırakmışlar, ayrılmışlar. Allah hayırlı geçimler versin, Allah muhafaza etsin. Çünkü evlilik müessesesi mühimdir. İslam'da en mühim müessesedir. O toplumu, İslam toplumunu birbirine tutturan ailedir. Allah muhafaza etsin. Şeytan şerrinden, nefsin şerrinden muhafaza etsin inşallah. Hayırlı geçimler olsun hepinize inşallah. Amin. Allah tevfik. El Fatiha.